Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Blender'da gerçekçi materyal nasıl yapabilirsiniz bunu anlatacağız. Principle materyalini kullanarak fiziksel materyal, aslında PBR materyaller nasıl oluşturabiliriz, gerçekçi materyaller nasıl yapabiliriz, bunların en basitinden en detaylı haline kadar anlatmaya çalışacağım. Şimdi biz gerçekçi bir materyal yapacağız ama kaplamaları nereden indireceğiz, nereden temin edeceğiz? İlk başta bu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Hemen istiyorsanız tarayıcımıza geçelim. Evet, tarayıcımıza geçtiğimiz zaman sizlere 3 tane site önereceğim. Bu sitelerin 3'ü de tamamen ücretsiz, herhangi bir şekilde bir kısıtlama, limitleme vesaire hiçbir şey yok. Bu sitelerin 3'ünden de istediğiniz gibi indirip istediğiniz projelerde ticari veya kişisel çalışmalarınızda, bütün çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Birinci sitemizin adı Polyheaven. Polyheaven'a girdiğiniz zaman zaten adı burada yazıyor. Asset bölümüne geldiğiniz zaman, aslında asetler bölümüne geldiğiniz zaman HDR, texture ve model gibi birçok bölüme buralardan erişebiliyorsunuz. Bizim bugünkü konumuz texture, yani gerçekçi materyal yapımı olduğu için direkt texture'ler bölümüne girdiğimiz zaman buradan birçok materyallere erişebildiğimizi görebiliyorsunuz. Ben ders esnasında kullanacağım birkaç tane materyal indirdim. Onları da siz buradan kendi zevkinize göre indirebilirsiniz veya farklı siteler göstereceğim, oralardan da indirebilirsiniz. Bu kısımdan da zaten kategorize bir şekilde tıklayarak hangi kategoride ne aramak istiyorsanız buralardan da bu şekilde bulabiliyorsunuz. İstiyorsanız bir sonrakine geçmeden önce buradan nasıl indirebiliyorsunuz onu da gösterelim. Herhangi birini seçtikten sonra üstüne tıklayın. Zaten buradan direkt download bölümü geliyor. Buradan istediğiniz çözünürlüğü seçin. Biz Blender'da kullanacağımız için direkt buradan Blender seçiyoruz. Ve buradan da download butonuna tıkladığımız zaman direkt indirme işlemi başlıyor sevgili dostlar. Şimdi bir sonraki sitemize geçebiliriz. Ablemin CGI. Bu siteyi de çok sık bir şekilde kullandığımı söyleyebilirim. Buradan da yine aynı şekilde HDR ve materyaller indirebiliyorsunuz. Buradan direkt materyal simgesine tıkladığımız zaman yine materyaller bu şekilde karşımıza geliyor. Buradan da aratma yönteminden bakabiliriz. Mesela ne olabilir? Ne yazalım? Şöyle ground yazalım, yani zemin aslında. Ground yazdığımız zaman zeminle ilgili materyaller bu şekilde karşımıza geliyor. Veya buradan da direkt tıklamayla da bu şekilde bakabilirsiniz sevgili dostlar. Yine indirme işlemi de çok basit. Materyallere tıkladığınız zaman buradan 1K, 2K, 4K, 8K gibi farklı çözünürlüklerde hem JPEG hem de PNG olarak indirebiliyorsunuz sevgili dostlar. Artık bunlar da projelerinize göre istediğiniz formatlarda indirebileceğiniz anlamına geliyor. Şimdi bir sonrakine geçelim. CG Bookcase. Bu da çok sevdiğim sitelerden biridir. Yine hemen siteye giriş yaptığınız zaman buradan free, yani ücretsiz olduğunu zaten buradan görebiliyorsunuz. Buradan Browse Texture bölümüne tıkladığınız zaman hemen tekstürlerin olduğu konuma gidiyorsunuz. Buradan isterseniz aratma yöntemiyle veya buradan da direkt kategorize bir şekilde seçebiliyorsunuz. Mesela metal dediğim zaman metalle ilgili materyaller karşıma gelirken buradan concrete seçtiğim zaman böyle betonla ilgili kaplamalar karşıma geliyor. Yine buradan floor dediğim zaman zeminle alakalı materyaller karşıma geliyor. Buradan da indirmek oldukça basit. Herhangi bir materyale tıkladığınız zaman buradan hangi çözünürlükte indirmek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ve buradan da genellikle bunu seçtikten sonra buradan download butonuna tıkladığınız zaman materyali indirebiliyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi materyallerimizi indirdik. Nasıl kullanacağız? Şimdi bundan biraz bahsedelim istiyorsanız Blender'ımıza geçelim. Evet dostlar, hemen basit bir sahne ayarlamadan önce hemen şöyle screen case'imizi açalım ki sol alt köşede bastığımız tuşlar gözüksün. Buradaki zaman çizelgesini kullanmayacağız. O yüzden bunu kapatabiliriz. Şöyle sağ tıklıyorum ve bunu down diyerek aşağı doğru kapattım. Buradan yeni bir pencere oluşturabiliriz. Onu birazdan yapacağız. Şu sahnedeki bütün objeleri silelim. Bir tane plane ekliyorum. Edit modda bunu 5 birim şöyle büyütüyorum. Biraz böyle hani büyük bir plane elimizde olsun ki bu zeminin üzerinde materyallerimizi daha güzel bir şekilde gösterebilelim. Bu işlemleri de yaptıktan sonra sevgili dostlar hemen bu kısımdan Cycles Render motoruna geçeceğim. Ben bu ders esnasında Cycles kullanacağım. Siz istiyorsanız Eevee ile kullanabilirsiniz. Buradan da daha hızlı sonuç alabilmek için ekran kartıma geçiyorum. Ekran kartım işlemcimden daha güçlü olduğu için ekran kartını kullanmayı tercih ediyorum. Arka plana birazdan bir HDR ekleyeceğim için onu da ben render modunda gözükmesini istemiyorum. O yüzden film kısmından arka planı transparent hale getiriyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra Word kısmından da arka plana şöyle bir aydınlatma ekleyebiliriz sevgili dostlar. Elimde bakalım ne var bilmiyorum. Şöyle bir HDR var, onu yükleyelim. Belki ilerleyen kısımlarda bunları değiştirebiliriz. Sıkıntı değil bunlar. Z ile render moduna girdiğimizde artık böyle bir görüntümüz var. Hatta şöyle güneşin de etkisinin gayet tatlı bir şekilde olduğu bir HDR olarak gözüktüğünü görebiliyorsunuz sevgili dostlar.
Şimdi ekranımızı şöyle ikiye doğru bölelim ve buradan da Shader Editöre geçiyoruz. Modelim seçilirken sevgili dostlar New butonuna tıkladığım zaman artık materyal şemam önüme gelmiş oluyor sevgili dostlar. Şimdi burada bazı bir takım ayarlar var. Bunlar ne işe yarıyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Hemen istiyorsanız en azından kafamızda bazı şeyler otursun, sonrasında fiziksel materyallerin bağlantıları nasıl oluyor? Bunları da göstermeye çalışalım. Şimdi base color bizim modelin üzerinde gözükecek renk anlamına geliyor. Yani ben buradan hangi rengi seçersem modelin üzerinde de o renk o şekilde gözükecektir anlamına geliyor. Buralara biz tabii ki ilerleyen kısımlarda dediğim gibi tekstürler bağlayacağız. Şimdilik en azından mantığı nedir onu anlatmaya çalışalım sevgili dostlar. Bir sonrakine geçelim. Yapacağımız model eğer bir metalse veya işte bir demir tarzında metalik bir şeyse buradan da metalik değerini bu şekilde ayarlayabiliyoruz. 1 olduğunda metalik oluyor, 0 olduğunda böyle normal bir materyal olmuş oluyor. Roughness. Roughness da yansımaların pürüzlülük anlamında kontrolünü ayarladığımız bölüm oluyor. Bakın 0 yaptığımız zaman şöyle koyu bir renge getirelim ki daha net bir şekilde gösterebilelim. Bakın 0 olduğunda sanki bir cammış gibi, hani arkası siyah cam olur da baktığımız zaman kendimizi görürüz ya, aynı onun gibi düşünebilirsiniz. 0 olduğunda yansımalar net bir şekilde görebilirken 1 olduğunda mat bir şekilde bir görüntü karşımıza geliyor. Bu da gerekli materyal ayarlarında bu şekilde kullanabiliyoruz. Bakın böyle yaptığımız zaman böyle bir metalik materyal gibi bir şey olmuş oluyor sevgili dostlar. Bunları da şöyle eski haline getirelim. Bir sonrakine geçelim. IOR. IOR ışığın yüzeye çarptığında ne kadar yansıma vereceğini belirlediğimiz bölüm oluyor sevgili dostlar. Gerçek hayatta mesela bir su düşünün, bir tahta düşünün, işte ne bileyim bir asfalt düşünün. Bunların ışıklarının yansıma değerleri farklı oluyor sevgili dostlar. İnternetten bu IOR değerlerine bakarak da buraya girebiliyorsunuz. Bunun da kullanım mantığı bu şekilde oluyor. Genelde 1.5'te bırakabilirsiniz ama çok böyle über seviye, ileri seviye bir materyal yapacaksanız IOR değerini de değiştirmeniz gerekiyor sevgili dostlar. Bir sonrakine geçelim. Alfa. Materyalimizin alfa bir şekilde, yani şeffaf bir şekilde gözüküp, yani aslında alfa görüntüsünde gözüküp gözükmeyeceğini ayarladığımız bölüm oluyor sevgili dostlar. Şimdi burada yine birçok bağlantı şeması var ama bunların hepsine değinmemize gerek yok. Bizim şimdilik işimize yarayacak bölümlere değinelim. Burada mesela speküler var. Speküler de aslında bizim yansımaların ne kadarlık gözükeceğini ayarladığınız bölüm oluyor. Bu 0 olduğunda hiçbir şekilde yansıma gözükmüyor. Yani burada roughness'ı siz isterseniz 0 yapın, yine de yansımalar hiç gözükmeyecektir. Burada yansımanın pürüzlülüğünü ayarlarken burada da direkt yansımanın kendisini ayarlıyorsunuz. Yani yansıma gözüksün mü, gözükmesin mi? Bunu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Günümüzde buraya çok bir bağlantı yapılmıyor sevgili dostlar. Yani bir materyal indirdiğinizde, yani PBR kaplamalar indirdiğinizde artık içinde pek speküler map'ler olmuyor. Bunlar genellikle böyle elle falan ayarlayabiliyorsunuz veya böyle çok gerekiyorsa içinden dosyalar çıktığında da kullanabiliyorsunuz. Buranın da kullanım mantığı bu şekilde oluyor sevgili dostlar. Bir sonrakine geçelim. Transmission. Transmission cam, su gibi ışığın içinden geçtiği malzemelerde kullandığımız bölüm oluyor. Yani bir cam veya işte ne bileyim bir su tarzında bir model yapıyorsak o zaman bu kısımdaki değerlerle oynamalar yapabiliyoruz sevgili dostlar. Bakın değeri böyle biraz gözüküyor ama çok fazla olmasa da en azından etkisini görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi istiyorsanız bir sonrakine geçelim. Quad. Quad'ı da şöyle açalım. Quad'da böyle daha çok araba cilası, işte vernikli yüzeyler tarzında bir şeyler yapıyorsak o zaman da buradan ayarları değiştirebiliyoruz. Yine buradan da IOR ve Roughness gibi ayarlarını bu şekilde ayarlayabiliyoruz sevgili dostlar. Bir sonrakine geçebiliriz. Sheen. Sheen ise özellikle kumaş tarzında bir şeyler yapıyorsanız, buradan değerlerle oynamalar yapıyorsanız, yani kumaş, kadife gibi böyle kumaş bazlı malzemeler yapıyorsanız buradan da White ve Roughness gibi ayarlarını değiştirebiliyorsunuz sevgili dostlar. Bakın etkisi de bu şekilde olmuş oluyor bunun da. Bunun da gerekli kısımlarda özellikle dediğimiz gibi kumaş tarzında bir şeyler yapıyorsanız ayarlarıyla oynamalar yapabiliyorsunuz sevgili dostlar. Bunları da şöyle eski hallerine getirelim. Hatta bunu silip yeniden ekleyip de yapabiliriz. Sıkıntı değil. Bir sonrakine geçelim. Emisyon. Emisyonda modelimize ışık özelliği verdiğimiz bölüm oluyor. Yani buradan bir değer girdiğimizde, yani stretch değer girdiğimizde model sanki bir lamba gibi parlıyor sevgili dostlar. Rengini de buralardan ayarlayabiliyorsunuz. Bir sonrakine geçelim. Tint film. Tint film de böyle sabun köpüğü, yağlı film gibi, işte balon gibi tarzda modeller yapıyorsak yine buradan da onun ayarlarını değiştirebiliyorsunuz sevgili dostlar. Buradan da genellikle kullanım mantığı bu şekilde oluyor. Şimdi Principle'ı silelim. Shift A menüsünden hemen Shader'dan bir tane Principle ekleyelim ve bağlantısını yapalım. Şimdi
Bunların teorikte kullanım mantığını öğrendik. Lakin buradaki bağlantılara kaplamaları nasıl ekleyeceğiz? Şimdi biraz bundan bahsedelim. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan yeni bir pencere açalım. Şurayı biraz küçültebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir açıyla bakabiliriz. Buradan direkt File Browser'a geçeceğim. T'ine şurayı kapatabilirim. Sonrasında şuradan da direkt şöyle Display modunu değiştiriyorum. Materyale geliyorum. Şuradan herhangi bir materyal kümesinin aslında klasörün içine girdiğimiz zaman kaplamalar artık karşımıza geliyor. Bunları direkt sürükle bırak mantığıyla buraya atabiliriz. Şöyle hepsini seçip atalım bakalım. Gelmiyor. Çünkü tek tek atmamız gerekiyor. Şimdi attığımız zaman direkt materyalimiz buraya geldi. Aslında materyal demeyelim. Kaplamamız geldi. Color çıktısını base'e bağladığımız zaman bakın modelin üzerinde böyle bir yansımalarla birlikte artık kaplamamız gözüküyor. Şöyle yapalım. Buradan Word'ümüzün şiddetini biraz düşürelim. En azından yaptığımız kaplamalar bir tık daha böyle net bir şekilde belli olabilir diye düşünüyorum. Sonradan bunlara gerekli detay ayarlarından yükselterek değiştirebiliriz. Sıkıntı değil. Şimdi bunun içinde de kendi ayarları var. Lakin bunların hepsine değinmeye gerek yok. Bizim için önemli olan kısım buradaki Color Space kısmı. Buna da birazdan geleceğim. Buradaki Color Space kısmının önemli bir noktası var. O yüzden buna birazdan geleceğim söyledim. Neden bu cümleyi tekrarladım onu da bilmiyorum. Gereksiz bir şeydi ama neyse. Şimdi bir sonrakine geçelim. Sıradaki neymiş? Bakıyoruz. Bu modelde metalik bir şey olmadığı için Roughness'a geliyoruz. Roughness'ı da şöyle sürükleyip attım. Bunu da direkt buradan Roughness kanalına bağlıyorum. Şimdi Roughness'ta şöyle bir muhabbet var sevgili dostlar. Roughness bağladığımız zaman artık bir kontrol şeması kalmıyor. Yani herhangi bir şekilde bir ayar yapamıyoruz. Yani Roughness'ın etkisini kapatıp açamıyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz derseniz Shift A bölümünden Color'dan buraya bir tane gamma seçerek ortaya bıraktığınız zaman artık gamma ile birlikte bu ayarı değiştirebiliyoruz. 0 kapalı 1 açık anlamına geliyor sevgili dostlar. Bu şekilde de aradaki bağlantıyı bağladığımız zaman buradaki roughness'ın etkisini artık istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Şimdi Color Space kısmına gelelim. Şimdi sevgili dostlar bizim buradaki ana bağlantımız yani base tekstürümüz her zaman sRGB olacakken base tekstürün dışındaki bütün bağlantılar non-color data olmak zorunda. Bu çok önemli detaylardan biridir sevgili dostlar. Bunu da bu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Şimdi non-color data olarak ayarladık. Yine buradan dediğim gibi 0 ile 1 arasında geçiş yapabiliyoruz. Hatta şöyle yapalım. Bunun rengini şöyle koyuya getirelim. Bakalım bakın zeminde bu şekilde roughness'ın etkisini hafif de olsa görebiliyorsunuz. Şöyle bakarsam daha net bir şekilde görebileceksiniz. Bakın 0 yaptım kapandı 1 yapıyorum böyle açılmış oluyor. Buradan da kontrollü bir şekilde roughness'ın kontrollü ayarını yapabiliyoruz sevgili dostlar. Tekrar base texture'a bunu bağlıyoruz. Bu şekilde bir bağlantımız olmuş oldu. IOR değerini geçiyorum. Herhangi bir şekilde bir ayar yapmayacağım. Siz istiyorsanız dediğim gibi internetten bakarak da bu ayarları yapabilirsiniz. Şimdi sıradaki kaplamamız buradan normal map olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu da sürükleyerek buraya atıyorum. Bunun da tipini buradan tıklayarak non-color data olarak ayarlıyorum. Şunları da biraz şöyle aşağı doğru çekebilirim diye düşünüyorum. Şimdi bunu direkt buradan normal kısmına bağladığımız zaman böyle kullanamıyoruz. Neden? Yine buraya bir bağlantı atmamız gerekiyor. Normal map'ler tek başına kullanılmıyor. Araya ufak bir bağlantı atarak buradaki kaplama bilgilerini kullanarak Principle'a dosya yani aslında veri aktarmamız gerekiyor. Shift A'ya tıkladığımız zaman vektör bölümünden normal map diyorum. Ortaya bağlantıyı attığım zaman bakın direkt sahnemdeki etkinin nasıl değiştiğini görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi normal map nedir? Aslında bundan biraz önce bahsetmedim değil mi? Evet yanlışımız oldu. Normal map'ler aslında modelin üzerinde sahte ışık kırılmalarıyla girinti ve çıkıntı oluşturduğumuz kaplama oluyor. Biz bunu aslında güncel birçok teknolojide kullanabiliyoruz. Oyun teknolojisinde olsun işte ne bileyim görselleştirme teknolojisinde olsun birçok alanda bunu kullanabiliyoruz. Özellikle low poly modelleri gerçekçi bir şekilde ve high poly tarzda sanki böyle yüksek detaylıymış gibi göstermek anlamında kullandığımız en önemli maplerden biri oluyor sevgili dostlar. Bakın bunu kapatıp açtığım zaman sahneye etkisini görebiliyorsunuz değil mi? Şu anda yüksek poligonlu bir modelmiş gibi gözükürken bunu kapattığım zaman düz bir şekilde gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Bunun da kullanım mantığı bu şekilde oluyor sevgili dostlar. Bir sonrakine geçelim displacement. Hemen bunu da şöyle atıyoruz buraya sevgili dostlar. Bunu da tabii ki buradan non-color data olarak ayarlıyorum. Bunun color çıktısından şöyle tutup sürükleyip bıraktığım zaman böyle bir seçenek önüme geliyor. Eğer sizde gelmiyorsa buradan Edit Preference bölümünden hemen Node yazdığınız zaman önünüze gelen Node Wrangle add-on'unu aktif etmeniz gerekiyor sevgili dostlar. Gerçi günümüzün yeni Blender'larında aktif olarak geliyordu diye hatırlıyorum ama eğer sizde aktif olarak gelmiyorsa
add-onlar bölümünden bunu aktif etmeniz gerekiyor. Eğer burada gözükmüyorsa Get Extension bölümünden de direkt buradan aratabilirsiniz. Buradan da arattığınız zaman büyük ihtimal çıkacaktır ama add-onlar kısmından büyük ihtimal çıkacaktır sevgili dostlar. Bu Node Wrangle add-on'un bize birçok faydası var. Buna da ilerleyen kısımlarda zaten birazdan geleceğim. Şimdi bunu sürükleyip bıraktığımız zaman Displacement kısmından Hate'i bu şekilde seçtiğim zaman otomatik bakın bağlantıyı yapmış olduğunu görebiliyorsunuz. Eğer bu şekilde yapmaktan ziyade eğer yeni başladıysanız size tavsiyem direkt vektörden Displacement'ı seçerek bu şekilde kendiniz bağlayın sevgili dostlar. En azından böyle yaparsanız bir süre bağlantıların mantığını bu şekilde öğreneceksinizdir anlamına geliyor. Bunun da bağlantısı bu şekilde oluyor sevgili dostlar. Bakın bağladığımız zaman daha da böyle girinti ve çıkıntılar daha gerçekçi bir şekilde gösterdiğini görebiliyorsunuz. Şimdi bunun aslında kullanım mantığı biraz normal map'e benziyor ama arasında çok daha ayrışan bir nokta var. Onu da birazdan geleceğim. Hatta direkt şimdi gelelim. Hiç uğraşmayalım. Şimdi normal map'te sahte ışık kırılmalarıyla girinti ve çıkıntı oluşturduğunu söylemiştik. Displacement ise tam tersi bir şekilde gerçekçi bir şekilde girinti ve çıkıntı oluşturabiliyoruz. Texture'den data alarak girinti ve çıkıntıları gerçekçi bir şekilde oluşturabiliyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi buradan direkt materyal simgesine gittiğimiz zaman ilgili materyal seçilirken hemen aşağı geliyorsunuz. Buradan setting bölümü var ve buradan da displacement bölümünü displacement and bump olarak seçtiğiniz zaman modelin üzerinde de gerekli yüzeyler varsa artık girinti ve çıkıntı oluşacaktır. Şimdi biz bunu ayarladık ama herhangi bir şekilde gerçekçi bir girinti çıkıntı olmadı. Neden? Çünkü bizim modelimize edit modda baktığımız zaman tek bir yüzeyden oluştuğunu görebiliyorsunuz. Şimdi yüzey katsayısını arttıralım. Şimdi şuradan da hatta istatikleri falan bir açalım. Sahnemizdeki etkisini falan bir görelim. Ama onu şöyle obje modda bakalım sevgili dostlar. İstatikleri de açalım. Şimdi tekrar edit moda girdik. W'ye bastık. Subdivision diyorum ve burada Shift R komutunu girerek son girmiş olduğum işlemi şöyle biraz tekrar ediyorum sevgili dostlar. Obje moda döndüğüm zaman bakın gördünüz mü? Gerçekçi bir şekilde girinti ve çıkıntıyı artık oluşturabildiğimizi görebiliyorsunuz. Gayet güzel. Buna da W'den şöyle biraz smooth attığımız zaman daha da böyle güzel bir şekilde gözüktüğünü görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Bunun da ayarını bu kısımdan direkt ayarlayabiliyorsunuz. Yani yüksekliğini vesaire. Mesela nokta 3 yaptığımız zaman biraz daha böyle düşük bir girinti ve çıkıntı elde ettiğimizi görebiliyorsunuz. Bakın direkt base'i kaldırdım. Bu şekilde bir görüntümüz var. Görüyorsunuz sevgili dostlar. Tekrar bağlantıyı şöyle yapalım istiyorsanız. Ve bağlantı yaptığımız zaman böyle bir görüntümüz var. Yani aslında Blender'da gerçekçi materyal yapmak tabii ki ileri seviyelerde daha farklı materyal türleri var ama temel düzeyde başlayanlar için bu tarz bilgileri biliyorsa eminim ki birçok şeyi çok rahat bir şekilde yapacaktır anlamına geliyor. Şimdi baktığımız zaman gerçekçi bir materyal yaptık mı? Tabii ki yaptık sevgili dostlar. Buradan gerekli ayarlamalar vesaire girerek de böyle farklı sonuçlar alabiliyorsunuz. Hatta materyal preview moduna da şöyle bakabiliriz istiyorsanız. Bakın girinti ve çıkıntılar vesaire böyle gayet düzgün bir şekilde gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Render modunda da bu şekilde gözüküyor. Hatta şöyle yapalım. Buradan bir optics açalım. Evet, optics açtığımız zaman da gayet düzgün bir şekilde gerçekçi bir materyali oluşturduğumuzu görebiliyorsunuz. Buradan tabii ki farklı ışıklandırma değerleri girerek daha farklı sonuçlar alabilirsiniz sevgili dostlar. Bizim amacımız burada sizlere temel düzeyde en azından bir şeyler elde etmek, bir şeyler gösterebilmek. Mesela şöyle bir materyalimiz var. Şöyle bir değerini girelim. Bir de bu şekilde gözüküyor. Veya işte böyle daha düşük değerlerde kullanabilirsiniz. Veya işte farklı kaplamalar, farklı materyaller vesaire vesaire. Bakın bunu eklediğimiz zaman ise daha böyle güzel bir şekilde durduğunu görebiliyorsunuz. Bakın güneş etkisi olduğu zaman daha da böyle farklı böyle daha gerçekçi durduğunu zaten görebiliyorsunuz. Bu ders esnasında mesela bunu kullanabiliriz sevgili dostlar. Şimdi bunları ekledik, gayet güzel. Buradaki maplerin boyutunu, scale, pozisyon gibi ayarları nasıl ayarlayacağız? Şimdi onu gösterelim. Shift A'ya tıkladığımız zaman direkt buradan vektörden mapping seçeneğini seçiyorsunuz. Sonrasında Shift A'dan input'tan bir tane de texture koordinat ekliyorsunuz. Biz burada UV işlemlerini baz aldığımız için direkt buradan UV'yi bu şekilde bağlıyoruz. Ve hepsine şöyle bağlantıları otomatik bir şekilde yapıyoruz. Gerçi pek de otomatik olmadı ama neyse. Onun otomatik olma olayını da birazdan göstereceğim. Şimdi artık buradan lokasyon, rotasyon gibi değerlerine oynamalar yapabiliriz gördüğünüz gibi. Veya işte buradan scale değerlerini şöyle 3 yapabiliriz gördüğünüz gibi. Veya işte nokta 2 olabilir. Yani artık buradan tamamen bizim tercihimize kalmış bir şekilde UV maplerle oynamalar vesaire yapabiliriz sevgili dostlar.
Şimdi burada materyalin yapımını gösterdik değil mi? Burada herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Şimdi burada bağlantılar olarak farklı türde farklı bağlantılar olabiliyor. Lakin hani temel düzeyde bunlar sizin için fazlasıyla yeterli gelecektir. Şimdi işi biraz daha böyle pratikleştirelim. Peki nasıl yapacağız? Şimdi kaldırdık, yeni bir materyal ekleyelim. Burada biraz daha işi dediğim gibi böyle hızlı bir şekilde yapacağız. Şimdi şöyle yine materyallerimiz var gördüğünüz gibi. Bunları kullanacağız şimdi. Şu adres satırını kopyalıyorum. Şimdi Node Wrangle add-on'un aktif olduğundan yine emin oluyoruz. Principal seçilirken Ctrl Shift T butonlarına tıklıyorum ve dosya diziline gidiyorum. Bakın hepsini seçiyorum ve buradan şu butona tıkladığım zaman hop hızlı bir şekilde bütün bağlantıları yaparak bana verdiğini görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Şunu da gerçi niye böyle yapıyor çok anlamadım ama normalde bağlantıda bir sıkıntı yok ama şunu şöyle en azından düzgün olması açısından şöyle yapsa bence daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Buradan da yine artık değerleri 2 yaparak vesaire istediğim gibi artık ayarlayabiliyorum. Bakın gördünüz mü? Gayet hızlı bir şekilde bağlantılarda bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şöyle bir şey daha örnek göstereceğim. Burada Ambiance Occlusion bağlanmamış ama onu da göstereceğim. Şunu kopyalayalım. Şunu silebiliriz. Şimdi buradaki şu tekstür koordinat falan bağlantılar demiştim ya, bu seçilirken yani herhangi bir kaplama seçilirken Ctrl T derseniz otomatikman bakın mapping bağlantıları da yapılıyor. Eğer yeni başlıyorsanız bu sistemi tavsiye etmem. En azından ilk gösterdiğim sistemde yaparsanız buradaki kullanım mantığını daha iyi bir şekilde anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Bakın buradaki ayarların hepsinin non-color data vesaire gibi ayarların otomatik bir şekilde yaptığını görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Buradan abartı değerler girebilirsiniz vesaire, artık bundan sonrası tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Şimdi burada ekstra olarak burada bakın bir tane Ambiance Occlusion var. Bunun kullanımı nasıl oluyor? Biraz bundan bahsedelim. Shift A'dan Color'dan bir tane Mix Color ekliyorsunuz. Bağlantıyı yapıyorsunuz. Bunu da şöyle ikinci seçeneği bağladıktan sonra bunun mix tipini buradan multiply olarak ayarlayabiliyorsunuz sevgili dostlar. Bu da biraz daha böyle alanların koyu bir şekilde, detaylı bir şekilde gözükmesini sağladığı map kanalı oluyor sevgili dostlar. Yani genellikle bilmiyorum hani kullanmak çok gerekiyor mu? Size kalmış bir şey. Ben çok kullandığımı söyleyemeyeceğim. Siz istiyorsanız kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Evet, şimdi baktığımız zaman genel olarak bu ayarlarla birlikte gerçekçi materyalleri gayet hızlı bir şekilde yapabildiğimizi artık görebiliyorsunuz. Buradan seçtiğim zaman bakın direkt tak bir sonraki materyal seçiyorum. Bu materyale geçtiğimi artık hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunun da kullanım mantığı bu şekilde oluyor. Yani herhalde aklıma gelen her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Başka da aklıma gelen şu anda bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Belki bu montaj esnasında söyleyemedim. Montaj esnasında belki bir şeyler gelirse o ara eklerim diye düşünüyorum ama daha da başka bir şey olacağını sanmıyorum sevgili dostlar. Evet. Şimdi aklıma geldi. Burada çok önemli bir detayı anlatmayı unuttuğumu fark ettim. Tam videoyu kapattım, o an geldi aklıma. Şimdi biz biraz önce şurada bir forest yani bir orman tarzında bir materyal oluşturmuştuk ya. Biz bunu nereden indirmiştik? Şöyle CG Bookcase diye bir site var. Buradan indirmiştik hatırlarsanız. Şimdi CG Bookcase'ten indirdiğimiz materyallerin normal mapleri DirectX formatında oluyor. Biz Blender'da kullanacaksak bu DirectX formatı yerine bunu OpenGL haline getirmemiz gerekiyor. Veya direkt OpenGL formatında normal map kullanmamız gerekiyor. Şöyle bir olayımız var. Peki biz bunu DirectX formatında kullandık. Elimizde sadece DirectX formatı var diyelim. Biz bunu nasıl OpenGL'e çevireceğiz derseniz bunun çok pratik ve kolay bir yöntemi var. Şöyle yapalım. Şunları biraz şöyle çekelim. Bakın burada normal map'imiz var ya sevgili dostlar. Bunun ortasına color'dan bir tane RGB curve atıyorsunuz. Buradaki green yani yeşil kanalına tıklıyorsunuz. Şöyle çekin. Bunu da şöyle çekin. Yani buradaki yeşil kanalını tersine çeviriyorsunuz. Aslında yaptığımız işlem bu kadar. Görüyorsunuz sevgili dostlar. Etkisi de bu şekilde olmuş oluyor. Bakın etkisini şöyle biraz yakınlaştırıp gösterecek olursam etkisi bu şekilde oluyor sevgili dostlar. Blender OpenGL tabanlı bir yazılım olduğu için her halükarda bunu OpenGL formatında kullanmamız gerekiyor. Texture indirdiğimiz sitelerden de buna dikkat etmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Genellikle içinde genel indirdiğinizde yazar. İşte 2 tane olabilir genelde, işte OpenGL veya işte DirectX formatında diye. Eğer yazmıyorsa da zaten sitede gerekli bilgiler yazıyordur sevgili dostlar. Bu şekilde de bunları kullanabilirsiniz. Evet, bu sefer ben hakikaten gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Evet, bugün sizlerle birlikte Blender'da temel ve orta düzeyde gerçekçi materyal nasıl yapabilirsiniz bunu anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.